Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosuyla sizlerleyim. Cidden çok fazla şöyle tepki alıyorum. Yenilmezlik taktiğinde özellikle. Sen 7 tane attın, ben bir tane attım, ben 3 tane attım, ben 2 tane attım. Bir. Bunların sebepleri. Videonun tamamını izlemeyişiniz. Yani bota anlattığım şekilde ya da anlattığım bu yenilmezlik taktiğini kullanacağınız şahıslara oradaki tüyoları dinlemediğiniz için bir, buradaki gol sayısı azalabilir. İki, oyun şanssızlığı olabilir. 20 şut atmışsın 1-1 bitmiş olabilir. Ya bak ben bunu elimle konsolla atmıyorum ya kardeşim. Bak mesela yine bugün ayın kaçı? 12 Mayıs 2026. Tarihte söylüyorum. Şu an saat 21:13 hatta. Videonun saatini sana söyleyeyim. Çekim saati. Şu an görüyorum ben saati. Yani bak canlı canlı bak şimdi Tunus maçına gideceğiz. Evet yani ben anlamıyorum arkadaşlar, siz istiyorsunuz ki her maç ben öyle her maçı birebir size yaşatsam da dünyanın birincisi benim. Hep beraber arkamdan da 2 3 4 5 artık hangi sıralama size düşerse. Ya yorumlarınız güzel eyvallah ama ya biraz da ne bileyim bilerek mi yazıyorsunuz? Beklenti ne abi? 1-1 bitti diyor. Bu taktik mükemmelmiş. 13 rank vardı. Ne yapayım? Söyle tam bana çözüm söyle. Ben şimdi bak sana bir taktik daha yazıyorum. Şimdi sen bu taktikte de 1-1 kalırsan benim bu skorum yalan mı yani? Oyun yani oyun abi, oyun bu yani yapacak bir şey yok. Güvenmiyorsan, ilgilenmiyorsan kullanma. Kendin daha iyi yapabiliyorsan kendi taktiklerini kullan. O zaman burada ne arıyorsun yani? Doğrusu o değil mi? Belli ki bir çıkmazdasın. Bu kanaldasın yani. Ya da beni seviyorsundur. Eyvallah, ben de sizleri seviyorum. Evet. 4-2-4 yenilmezlik taktiği. Bakalım bak şimdi ben konsolda oynamıyorum. Elimle yaptığım bir şey de yok. Bak adam da sakatlandı. Dandik defans girdi. Yani arkadaşlar ne bileyim, beklentiniz ne, anlamadım ki arkadaş. Bu 7 bitiyorsa 6 bitiyorsa siz 10-15 mi bekliyorsunuz? Ben anlamam ki yani, siz öyle mi atacaksınız? Harbiden ya bir yorumlara ya mesela o arkadaş gelsin yine ya yoruma. 1-1 bitti diyorsun ya. Taktik bayağı güzelmiş vesaire. Bu şimdi skor ben elimle mi çiziyorum? Bak tablette de başka görüntü yok. Bak görünüyor mu yok, aynı görüntü. Biri bak kayıyor, görüyor musun? Abi yapmayın ya. 1-1 de bitebilir. Yenilebilirsin de. Ha, yenilmezi taktiği cidden bak şimdi tüyoları güzelce dinle. Olur olmaz. Ben algoritma değilim ki kardeşim. Neyse. Evet, biz taktiğimize geçelim. Şöyle bakalım. Bak 4-2-4'te neler yaptık. 16 şut. Şimdi sen 16 şut atmışsın. Bak şöyle göstereyim. 16 şut at. Şu istatistikle 1-1 bitiyorsa ben ne yapayım? Oyun sana bir puanı layık görmüş. Bana 7 gol bir de 3 puanı görmüşüm. Ben ne yapabilirim yani burada? 4-2-4'te görmüş oluruz bak. Bak bu arada bak görüyorsunuz şu tarafın devamında 4-3-3 gelen bak bir bol. Bak ben analist atıyorum. Sen de atacaksın. Bak burada oyunu salmış bir rakip, bak şöyle göstereyim. Oyunu salmış bir rakip var burada. Bak kime neden niçin yenilme, bak gelelim. Bir taktiği anlatalım önce. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın. 4-2-4 taktiği. 4 tane forvetin olacak. 4 tane stoperin olacak. Benim stoper tabii sakatlandı. Bakayım burada mı? Yok. Yollamışız herhalde. Evet. 2 tane orta saha. Ben de bak 2 tane dos var. Görmüş olduğunuz gibi. Bak 2 dos da tam taktik için aslında. Yani ne bu? 4-2-4-B olduğu için. Görüyor musun? Bak şu üstünde bak yazıyor. Şu tam yukarımda 4-2-4-B. Eğer bu 4-2-4-A olsaydı o iki tane dos yalan. Siz bunu 4-2-4-A olarak, eğer dostlar yoksa kullanabilirsiniz. Bende dostlar olduğu için, defansif orta sahalar daha iyi olduğu için 4-2-4-A'yı kullandım. Tamamen bununla alakalı. Eğer defansif orta saha yoksa, ofansif orta sahaları varsa hemen burayı 4-2-4-A yapıyorsun. Benim gibi iki tane sağlam defansif orta saham varsa da 4-2-4-B yapıyorsun. Bu kadar. Bak buradaki birinci tüyo bu.
Ne yaptık? Orta sahanın şekline göre taktiğin geleceğini belirledik. A mı B mi? Bu birinci aşama. İkinci aşama şu. Bak. Hücumu yüksek sağ bek ve sol bek. Bunlar çok önemli. Kanat oyuncuların çok önemli bu taktikte. Kanat oyuncu yoksa ne yapacaksın? Defansı yüksek hücum oyuncularını kanatlara koyacaksın. 4 forvet, 4'e santraforsa, forvet şeyindeyse, kanat forvetin yoksa 4 forvetinden defansı yüksek. Bunu nereden anlıyorsun? Arkadaşlarımız belki acemi olabilir. Şöyle bastım. Bak Marmaruş'ta yazıyor %3, 19 bak defansı, 61 de orta sahası. İşte bu defansı yüksekler görmüş olduğunuz gibi dizilimde bu şekilde olmalı. Forvet arkasına da kanat forveti koyun mutlaka. Yamal mesela bende. Ha, bu iki tane forvetin varsa onları da peş peşe bu şekilde olabilirsin. Ama kanat iki forvetin varsa veya dördü forvetsi defansı yüksek olanları en sağa en sola koyması. Yine burada da size güzel bir tüy olsun arkadaşlar. Bak geldik buraya hemen. 4-3-3'tü rakip hatırlarsanız. Yani kanatları kullan. Bak oynadık. Hakeme göre mavi, yeşil bunlar da çok agresif. Sarı da agresif kullan. Şeyde ne onun adı? Diğer hakemlerde normal kullan. Onu da anlatayım. Orta saha defansa yardım ediyor görüyorsunuz. Baskımız rakip bak. Rakip güçsüz olsa da şimdi taktiğin bir amacı var. Baskımız 64, hücumcu stilimiz 67 ve yüksek hızla paslaşma 69 ve alan markajı kesinlikle şey yapma, adam markaj yapma. Offside'ı da şu an 4-3-3 bak. Burada iyi dinle. Bilgi analistini açacaksın. Bak bende hep atılıdır. Bot bile olsa bol gol atmak istiyorsan bilgi analistini açacaksın. Bu birinci tüyo. Takımın dengeli olmalı. İkinci tüyo. Tamam mı? Üçüncü tüyo ise şurası bak. Oyun planı kanatları kullan ve paslı olana bu şekilde. Oyun planı kontratak uzun top olana paslı, offside tuzağı açık. Oyun planı kaleyi görünce vur olana da offside kapalı, yine paslı oyun olacak şekilde. Aynı hakem dediklerim ve 64, 67, 69 şeklinde kullanacaksın ki bol gol atacaksın. Bak analiz attın. Defansif mi, ofansif mi, bot veya gerçek adam. Bak gerçek adamları ne zaman kullanacaksın? Oyunu salmış olan, ilk 11'inde 4 tane 5 tane turuncu kırmızı oyuncu olan, sizde eşit veya sizden 2-3 rank yüksek oyunculara, düşükleri zaten affetmeyin. Evde deplasmanda gönül rahatlıkla kullanabileceğiniz şekilde, gerçek oyunculara ise 10 rankın üzeri olduğunda evde deplasmanda yine bilgi analisti atarak bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok güzel bol gol yağdırıyor. Bakın bu demek değil ki benim maç 7-0 bitti, seninki 10-0, 7-0 bilmem ne. 5 atarsın, 4 atarsın, 8 atarsın. Oyun algoritma abi, 16 şut atmışız, 7 gol olmuş. Sen onu 17 şut atıyorsun, 2 gol atıyor. Ya burada benlik hiçbir şey yok. Burada artık algoritmanın yazı turası gibi bu. Ben size etkiyi verdim. Ben size yapılacak taktikleri sundum. Gerisi oyunun vicdanına kalmış. Senin kurduğun takımda sonuçta forvetlerin kazmaysa benlik bir şey yok. Bak benim forvetlere gidelim. Ne yapmışlar? 14 maçta 17 gol, 4 asist Desire Doué. 14 maçta 18 gol Salah. Benim golcüler atıyor bak şimdi. Yamal 9 gol 14 maçta. Marmaruş ilk maçı 5. Bendeki ilk maçıydı. 2 gol 2 asist. Yine burada orta sahada Vitinha 5 gol 4 asist. McAllister 9 maçta 7 asist. Ne bileyim Wave'leri almışız 2 gol 2 asist. Abi ben ne yapayım şimdi, bunları ben elimde yazıyorum. 1 gol 1 asist yakışmayan bir mesela istatistik. Yine burada Digne'nin 3 asisti var gibi gibi. Anladın mı? Ya burada benlik bir şey yok. Ben sana reçeteyi verdim, yapıp yapmama sana kalmış. Mayıs ayında bol gol atacaksın. Yenemezlik taktiğimizde hayırlı uğurlu olsun. Kendine dikkat et. Seviliyorsunuz. Hadi eyvallah. Bu arada ne o? Telegram grubuna gelmek istiyorsanız da link de var. Tıklayıp da gelebilirsiniz.
Bu demek değil ki geldiniz sayıları ver. Grupta asla sayıları vermiyoruz. Sayı verenleri direkt engelliyorum, bağlıyorum. Sonuçta benim buradaki amacım hem videolarıma etkileşim olmak hem de sizin o kafanızdaki karışıklığı hangi video, hangi taktik, kafam karıştı deyişlerinizde bir çare olmak. Karşılıklı etkileşim, bilginiz olsun. Sayılar için gelmeyin. Hadi eyvallah.